Cinsel enerji. Bu kelimeyi duyduğunda muhtemelen çoğu insan gibi senin de zihninde bu konu ya bastırılması gereken bir şey ya da kontrol edilmesi zor bir dürtü olarak yer alıyor. Ama sana çok net bir şey söyleyeyim. Cinsel enerji sandığın şey değil. Ve eğer onu yanlış anlarsan yalnızca bu alan değil. Hayatının birçok alanı tıkanmaya başlar. Cinsel enerji bugüne kadar bizlere hep şu iki uçta anlatıldı. Onu ya tamamen bastırman ya da tamamen serbest bırakman gerekiyor. Ancak gerçek şu ki bu iki yaklaşımda eksik ve tantra işte tam olarak burada devreye giriyor. Tantra'ya göre cinsel enerji yalnızca fiziksel bir dürtü değil, yaşam enerjisinin en yoğun, en güçlü formudur. Yani bu enerji yaratıcılığın, motivasyonun, canlılığın ve hatta hayata olan isteğin kaynağıdır. İşte bu sebepten mesele yalnızca cinsellik değildir. Asıl mesele bu enerjiyi nasıl kullandığındır. Şimdi dürüst olalım. Toplum bize bu konuda ne öğretti? Bunu bastırmalısın. Bu yanlış, ayıp, günah. Kontrol etmezsen problem olur. İşte bu yüzden çoğu insan bu enerjiden utanır. Onu bastırır ya da yok saymaya çalışır. Ancak her zaman söylediğimiz gibi bastırılan hiçbir şey yok olmaz. Yalnızca yön değiştirir. Toplum bizlere bu baskıyı yaparken aslında kendilerinin bile farkında olmadığı ki bu bazı kesimler tarafından bilinçli olarak yapılır. Şöyle bir gerçeği gözden kaçırır. Bakın burası çok önemli. Toplumsal ya da kişisel olarak yaşadığımız problemlerin büyük bir çoğunluğu bu güçlü yaşam enerjisini yani cinsel enerjiyi yanlış anlamamızdan, onu bastırmamızdan ve onu doğru şekilde anlayıp dönüştüremememizden kaynaklanır. Peki bu bastırılan enerji ne mi olur? İçsel gerginlik ve motivasyon eksikliği ortaya çıkar. Anlamsız bir huzursuzluk kendini gösterir. Ve çoğu kişi bunun nedenini bile anlayamaz. Peki diğer uca baktığımızda yani bu enerjiyi kontrolsüz olarak yaşamak neyi doğurur? İşte bu da farklı bir problem yaratır. Enerji dağılır, odak kaybolur ki odak başarının en önemli anahtarıdır. Geçici tatminler yaşanır ve tabii ki asla kalıcı bir doyuma erişilemez. Peki Tantra bu konunun neresinde? İşte geldik en önemli noktaya. Tantra bu enerji hakkında şöyle der. Onu bastırma ya da savurma. Onu dönüştür. Peki bunu nasıl yapacağız? Tantra'nın burada bahsettiği dönüşüm nedir? Tantra bu enerjiyi öncelikle fark etmek, onu bastırmadan kabul etmek ve daha bilinçli bir şekilde yönlendirmek gerektiğini söyler. Yani bu enerjiyi, cinsel enerjiyi tek bir alanda değil, hayatın geneline yayarak her alanda verimli şekilde kullanmak gerektiğini. Bunu bir örnekle iyice açalım. Diyelim ki bir gün kendini çok enerjik hissediyorsun. Bu enerjiyi en verimli şekilde nasıl kullanabilirsin? Örneğin bir şeyler üretebilirsin, spor yapabilirsin, yeni bir şeyler öğrenebilirsin, yaratıcılığını geliştirebilirsin. Yani bunu çok çeşitli şekillerde kullanabilirsin. Bu senin için harika bir fırsattır. Ancak bunun farkında olmazsan bu enerji yalnızca gelir ve geçer. Güzelim enerjiye yazık edersin. Tantra sana şunu öğretir. Enerji aynı enerji aslında. Mesele senin onu nasıl kullandığın. İşte bu her şeyi değiştirir. Şunu hiç fark ettin mi mesela? Bazı insanlar çok canlı, çok çekici ve çok üretkendir. Peki nedir bu insanların sırrı?
Ortada sihirli bir durum ya da büyük bir sır yok aslında. Bu insanlar genellikle enerjiyi bastırmayan ya da savurmayan insanlardır. Mesele aslında bu enerjiye sahip olmak da değildir. Çünkü bu enerji istisnasız herkeste var. Sende, bende, hepimizde. Mesele bu değil. Mesele onunla ne yaptığın. Şimdi seninle çok basit bir şey deneyeceğiz. Bir dahaki sefere içinde çok yoğun bir enerji hissettiğinde hemen tepki verme. Dur, onu biraz gözlemle. Nereye doğru yönelmek istediğini fark etmeye çalış. Ve tam bu noktada bilinçli bir seçim yap ve onu sen yönlendir. İşte bu küçük fark zamanla büyük bir dönüşüm yaratacaktır. Tantra'da cinsel enerji kaçınılması ya da bastırılması gereken bir şey değildir. Ancak kontrolsüz yaşanacak bir şey de değildir. O yönlendirilmesi gereken bir güçtür. Bu kanalda bu konuyu yanlış anlaşılmadan, abartmadan en gerçek haliyle konuşacağız. Çünkü bu konu doğru anlaşılırsa hayatın birçok alanını değiştirebilir. Bir sonraki videoda çok önemli bir soruya cevap arayacağız. Tantra neden bu kadar yanlış anlaşılıyor? Ve bu yanlış anlaşılma senin hayatını nasıl etkiliyor? Unutma. Mesele enerjinin kendisi değil. Mesele onu kullanma şeklin. Ve bazen hayatındaki tıkanıklıkların sebebi sahip olduğun gücü fark etmemendir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Like and subscribe.